Adres Didim Hisar Mahallesi. Full eşyalı 3+1 bir ev tanıtmaya çalışacağız. Fiyatı 8 milyon TL. 8 milyon TL. Evin salonundayız. Şimdi dışarıdan evin tomografisini de çekelim. Sonra evimizi yavaş yavaş okuyalım. Arkadaşlar denize 2 kilometre, ikizdir, dördüz değildir. Bakın ikizdir. Belediye konutları var burada. Okullar yakınında, marketler yakınında, yola yakın, yeni sıfır iskana alınmış kat mülkiyetidir. Bunların adına villa mı deriz, ev mi deriz, dübleks mi deriz? Kanaatime göre bunlara dübleks denir. Dübleks denir. Yani villa deyince şehrin dışında kırsal alanlarda tek başına gösterişli, havuzlu olan şık, daha büyük evlere deniliyor. Bunu da söyleyeyim. Ama metrekare söylemiyor. Yani ufak bir evde olur, tek başına müstakil şehrin dışındaki evlere dil kurumumuzda ne diyor? Villa deniliyor. Bu öndeki arkadaki satılıktır. İkizdir, dördüz değildir dedik. Panjurları var, iskana alınmış, terasları var, deniz manzarası da var arkadaşlar. Bir şey daha eklemek istiyorum. Hani geçmişte havuzlular vardı ya, işte 7,5-10 milyon 750 bine, işte 9.750'ye, onlar satıldı. Ancak birileri bize kızıyor, kızmakla da çok haklılar, diyorlar ki satıldıysa kafamız karışıyor. Kardeşim bunu kaldırın. Ben kaldırıyorum, başkası kaldırmıyor. Bu yapay zekadır. Ben kaldıracağım da sonra kaldırmayan birine diyeceksiniz ki bu ev duruyor mu? O diyecek duruyor da durmuyor da başkası var. Ben kökten satıldı yazsam hiç beni aramayacaksınız. Benim kaldırmama gerekçem de bilinçlidir. Çünkü ben kaldırsam başkası kaldırmıyor. Ben kaldırınca benimle etkileşim kurmayacaksınız. Satılmış olmasına rağmen başkasını arayacaksınız. O da diyecek ki ya neticede bir sebep olacak ya, o anlamda kimse kaldırmıyor. Keşke bir cezası falan olsa, herkes kaldırsa. Ve arkadaşlar havuz yapabilir miyiz? Bence havuz yapamazsınız. Yani havuz nasıl yapacaksınız? Havuz yapılmaz. 8 milyon TL pazarlıkta ne olur ne biter çok emin değilim. Yani çok emin değilim. Yeri görmeden etmeden de efendime söyleyeyim bir şey kestirmek zordur. Bu bahçesidir. İşte burada birkaç tane gülümüz var, güller. Sonra bu da teras. Daireden iyi değil mi? Yani dübleks daire, bir de eşyası var. En azından bahçeniz var. Deniz manzarası var. Kimsenin koridorda ayakkabı kokusunu çekmezsiniz. İşin güzel tarafı o. Şimdi yeni sıfırdır. Deprem yönetmenliğine uygundur. C30 beton kullanılmış. 16'lık, 14'lük ve 12'lik, 10'luk ve 8'lik demirler kullanılmış. Şimdi evimize merhaba diyelim. Merhaba ev, iyi günler ev, iyi günler ev. A'dan Z'ye diyebiliriz. Mobilyalar var, beyaz eşyalar var. Arkadaşlar işte burası salon. Bu karşı televizyon ünitesi, ledler var, spotlar var. Isıtma şekli neydi ısıtma şekli? Isıtma şekli kalorifer peteklerinin boruları var. Klimanın altyapısı var. Klimaları görmedim. Mobilya koymuşlar. Klimalar henüz demek ki takılı değil. Evet. TV ünitesi burada. 2 tane kanepe var. Bir yemek masası var. Orada mobilyası var. Mobilyası var. Sonra yüzümüzü çevirdik. Burası bulaşık makinesi. Ben biraz hızlı konuşuyorum. O yüzden kamera bile hızıma yetişmiyor. Burası bulaşık makinesi. Burası ankastra seti. Burası da işte başka bir şey. Burası buzdolabı. Burada bir ayak yolu var. Bir de lavabo var. Göstersek mi? Çamaşır makinesi de var. Çamaşır makinesi de var merdiven altında. Şimdi aheste yukarı çıkacağız. İlginizi çekerse bizde 7.5'a da bir tane havuzlu var Hisar Mahallesi'nde. Efendim daha ne var? Valla o diğerleri bitti arkadaşlar. Yani o havuzlar bitti. 7 milyona site içinde eşyasız olanlar var. Onları da bilin istedim. Ama bunun tadı başka bir şey gibi geliyor bana. Bu daha düzenli. Şimdi bu daha düzenli. Bu genel banyo. Merdivenden çıktık. Merdivende çıktık. Hemen burada bir banyomuz var. Duşakabinimiz bu. Yani yaz kış oturabilirsiniz. Yaz kış oturabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra burada 2 çocuk odası için düşünülmüş. 2 tane yatak, gençler burada uyuyabilir. Önünde de bir balkonu var. Ben şöyle perdeyi hafif neyse balkonu var. Bu da balkon. O tripod var ya, bundan çok iyi gözükmüyor. Evet, balkonda gösterdik. Gösterdik ya da göstermeye çalışıyoruz. Geldik. Burada 2. odamız var arkadaşlar. Bu da bizim 2. odamız. Yerdeki döşemeler odalarda parkelerdir. Yerdeki döşemeler parkelerdir. Koridor, salon, mutfak granittir. Bu da 2. oda.
8 milyondan ne olur ne biter ona çok vakıf değilim. 125-130 metre kapalı alanı var. Yerinde görmeden de kimse ciddi pazarlık yapmıyor yani. Onu da söyleyeyim. İkinci odayı gösterdik. Yukarı çıkalım. Mevlam dilerim neyler. Neylerse güzel eyler. İnşallah her şey en güzelini eyler. 2 banyosu var. Bu 7 milyonluk evlerde birer tane banyo var. Bir evde bir banyo idare eder ama benim görüşüm 2 banyo oluşu. Bunda da 2 banyo var. Merdiven kovasını gösterelim. Tatlı güzel ledlerle süslenmiş bir merdiven kovası var arkadaşlar. Bu merdiven kovası. Yüzünü çevir, ikinci banyoyu da göster. Sonra klozet açık değil mi? Tamam. Bazen böyle kapaklar açık olunca unutsam dahi videoyu siliyorum. Bir daha çekiyorum. Bu sıcakta yoruluyorum. Çünkü evet, bu da 3. oda. Odalar büyük. Yani o 7 milyon site içinde 400 evler var ya, eşyaları yok. Odalar da böyle değil. Bir de birer banyoları var. Bunu söyleyebilirim. Yani gelir bakarsınız. Fiyat 8 milyon dedim. Bakın 8 milyon dedim. Terası göstereceğiz. Terastan deniz manzarasını ne kadar gösterebilirsek onu da size göstereceğiz. Bakın bir de terası var bunun. Bakın bir de terası var. Deniz o tarafta gözüküyor. Buraya da bir şapka mapka yaparsınız. Yani yapmak bunlar oluklardır arkadaşlar. Güneş enerjisinin altyapısı var. TV vericisinin altyapısı var. Burada bir teras. Buraya bir ne yapabilirsiniz? Çeşmesi var. Diğer tarafta bir mutfak inşa edebilirsiniz. Evet. Buralara bir mutfak inşa edebilirsiniz. Ben bir şey eklemek istiyorum. Arkadaşlar bakın. Kurban oldum. Size selam getirmişim. Ya geçen yıl ve ondan önceki yıl 4 milyona aldığınız evleri bana 15 milyona gel çek diyorsunuz. Ya ben çekemem. Çünkü niye çekemem? Ya hani 4 lira aldıysan 8 de ammenna. Ya 9 da de ammenna. Abi 14-15 tekrar o evi tanıttığım zaman ben 50 yaşında adamım. Takipçiler bana ne derlerse haklılar. Ben utanırım. Uffet var ya. Şimdi o yüzden beni arayıp evimi çek diyorsunuz ya. 4'e almışsın evi. Evi tanıtmışım. Daha kanalımda var. O evi ben nasıl 15'e tanıtacağım? Bu anlamda Didim'de birileri ev almış ya 4 liraya. İşte 15'e sat deyince ben çekmeyince bana kızıp adam değilsin bilmiyor. Öyle çekmem ben yani. Ya şunu ben sana şirin gözükeceğim de ama diğerlerine ayıp olur. Mesela ben bazı evler tanıtıyorum. Tamam, güzeldir ev. Mesela Kuşadası'nda bir tane ev tanıttı 40 milyon. Pazarlığı var. Yerden ısıtmalı havuzu var. Bir şey var. Onların konsepti ayrı. Ama şimdi sen aldın abi 4 milyona. Arsa orada kaç paradır? 3.000 lira. Zaten ufak bir ev yapmışsın. 4 de oraya 7 lira. Abi ben 15'e nasıl o evi tanıtacağım? Ya bir de ikinci el olmuş. Adam ikinci el araba alıyor mu? Almıyor. İkinci elin piyasası düşük. İkinci ele girmiş yani 0'la 1 değil. O yüzden birkaç abi var. Ya Kuşadası'nda da var, Didim'de de var. Ya evlere çok istiyorsunuz. Ben çekmeyince güvendiğim dağlara kar yağdı. Yani kızıyorsunuz da ben çekemem abi. Bana o şekilde geçen biri daha aradı bizi. İşte ev yandaki evler kocaman ev. Adam 12 istiyor, bizimki 20 istiyor. Ya 20'ye ben nasıl çekeyim abi? Yani her şey değerinde, ayıptır. Yani aslında devlet de görse bu insan yani hani cezaya da şey kalır. Yani ben hükümetin regülatörü olsam dedim gel kardeş sen tam bunu tanıtıyorsun da ne şaklabanlık yapıyorsun. Sen piyasayı yükseltiyorsun. Buna beni izleyenlere şirinlik olsun diye yapmıyorum. Ama ya evi 4 lira almışsın ben 15 lira nasıl tanıtayım abi? Daha var. Aha burada tarihi belli. Ve o zaman ev daha şıktı. Şimdi gitmişsin kafana göre bir şeylere yama mama yapmışsın. Yok masraf ettin. Orijinalini de bozmuşsun. Ve arkadaşlar o yüzden işinize gelirse hesap kitap, işinize gelirse böyle şey anlamında değil. Alırsa almasa alma. Öyle değil. Ya hesabınız anlamında içinize siniyorsa, ev alma fikriniz varsa vardır. Zaten eskisi gibi şahlanmıyor. Dünya durgundur. O yüzden ihtiyaç varsa eğer öğlen acıktıysanız yemek yersiniz. Yoksa niye yiyeceksiniz? Saygılar, hürmetler, iyi günler.